Çarşamba gününden herkese sevgiler, kıymetli dostlarım, hoş geldiniz. Keyifli, sağlıklı bir gün geçirmemizi diliyorum. Bugün günlük astroloji yorumumuz çok yoğun. Gündem çok kalabalık, çok fazla açı var arkadaşlar. Çok da güzel açılar var. Fakat bir o kadar da dikkat edilmesi gereken durumlar var. Öncelikle Mars-Neptün karesi bugün aktif. Geçen haftaki yayınlarımda sık sık bahsettim. Kimlerin etki alabileceğinden de bahsettim. Bugün ve hafta sonuna kadar da etkisi sürecek. Bizim yönümüzü değiştirecek, kararlarımızı değiştirecek veya vermiş olduğumuz kararlarda aniden fikir değişiklikleri getirecek durumlar, kişiler gündemimizde olabilir. Şimdi Merkür Jüpiter'le de karşıtlık yapıyor. Bu da biraz abartılı söylemler diyelim. Konuşmalar diyelim, bilgi trafiğinde, bilgi alışverişinde de biraz bizim yine bu yönümüzü etkileyecek gelişmeler olabilir. O yüzden girişimlerimize dikkat edelim. Attığımız adımlara dikkat edelim. Neptün gerçekten yanıltır. Yanlış adımlar attırabilir. Özellikle mesleki durumlar, iş hayatıyla ilgili durumlar var yaşayan arkadaşlar. Zihin dağınıklığı, kararsızlık, bir belirsizlik içerisine düşürebilir. Özellikle 23 derece balık, başak, yay ve ikizler hattı tabii ki etki alıyor. Bu derecede yükseleni veya önemli yerleşimi olan bu burçlarda arkadaşlar olanlar bu Mars'ın Neptün karesinden daha güçlü etki alıyorsunuz. Çok önemli girişimler için bir rehberlik almanızı tavsiye ederim. Çünkü şimdi bugün gökyüzünde çok da güzel açılar var aynı zamanda. Yani şöyle bir durum var. Güneşin Satürn'e bir üçgeni var. Şimdi Güneş-Satürn üçgeni genellikle her açının üstünde kabul ederiz biz. Şimdi Güneş bizi Satürn'de kalıcılığı ve doğru yöne gitmemizi işaret eder. Demek ki aslında rehberlik burada önemli. Fikir alma, danışma, önemli işlerde, ailevi konularda olabilir. Herhangi bir konuya başlamak için. Bence bugünü bu anlamda değerlendirin. Çünkü bugün özellikle sağlıkla da ilgili konular burada ön planda olacak. Çünkü bugün şu anda yani anın haritasına baktığımda Güneş, Satürn kariyer ve iş hayatını işaret ediyor. İlişkilerle ilgili olması ihtimali de çok yüksek. Mesela bir koç dolunayı yaşadık. İlişkisinde sorun olan bir çift mesela var diyelim elimizde, karşımızda. Bir yanıltıcı durum içindeler. İnandığı bir şey var. Tam tersi bir şeye inanıyor. Yanılıyor olabilirsiniz. Durumlar göründüğü gibi olmayabilir. Bunların hepsi Güneş'in Satürn'e olan bu desteğini yani arkanıza alırsanız bence aşılabilecek durumlar, konular sevgili dostlarım. Mars-Neptün karesi sabah 07.46, 08.46'da kesinleşiyor. Sabahın bu saatlerde özellikle tabii ki hareketlerimize bence dikkat etmeliyiz. İş dışında mesela günlük rutinlerimiz, spor yapıyorsak o anlamdaki gelişmeler olabilir. Yeni bir işe girişmek anlamında beslenmeyle ilgili konular için de bunu söyleyebiliriz. Hani Mars Neptün biraz zehirlenmeler, böyle kimyasallar, zararlı maddeler veya mesela bazı kimyasalların bir araya gelmesiyle oluşabilecek olumsuz sonuçlar ki bunlar patlamalar gibi toplumsal olarak düşündüğümüzde yangın gibi durumları da meydana çıkarabilir ki zaten son geçtiğimiz birkaç gündür böyle hadiseler söz konusu oluyor. Kimyasal silahlar savaşla da alakalı olduğu için tabii ki Mars burada kimyasal silahlarla da ilgili bazı durumlar söz konusu olma ihtimali var. Bunlara işaret ediyor açıkçası. Şimdi sabahın ilk saatlerinde 08.19, 09.19 zaten ani sürpriz gelişmeler işaret edecek bir zaman dilimi. Çünkü Ay, Boğa burcundaki Ay Uranüs'e kavuşacak. Hemen ardından arkadaşlar saat 9.36, 10.36 bu saat dilimini kullanmamaya çalışın. Ayın Satürn'e bir karesi var. Engel, manipüle, kısıtlanma, yani biraz demoralize olma durumları olabilir. Keyifsiz ve mutsuz aslında hissedebiliriz ki sabah saatlerinde zaten Venüs'ün de 150'liği var Ay'la ve Güneş'in aynı zamanda. Yani günün ilk yarısı biraz heyecanlı böyle gelişmelere sahne olacak gibi duruyor. Toplumsal olarak
Dünya olarak da aslında bunu düşünebiliriz. Hani sadece kişisel düşünmememiz gerekiyor. Ve tabii burada şimdi en önemli şeylerden bir tanesi de para piyasalarındaki ani gelişmeler, yine ani değişmeler olma ihtimali de çok yüksek sevgili dostlarım. Diğer yandan şimdi güzellerle devam etmek istiyorum. Evet, 18-24, 20-24 arası Ay Neptün saat gece 24.00'da Ay Plüto'ya bir üçgen yapıyor ve boşluğa girecek zaten o saatten itibaren. Gece saatleri gündüze göre çok daha toparlama şansı veren bir zaman dilimi. Dediğim gibi özellikle Güneş'in Satürn'ü olacak üçgeni de bizim için arkamıza alacağımız destek. Belki kendimize olan güvenimiz olabilir. Sağlıkla ilgili konularda güzel gelişmeler de getirebilir. Mesela ebeveyn sağlığı da olabilir bunlar. Sevdiğimiz insanların belki kendi sağlığımız. Ama iş hayatında, günlük rutinlerde dişi figürler, kadınlar özellikle bugün ön sıralara çıkacak. Ve onun yanı sıra tabii burada hani güneş olduğu için, güneşle ilişkilerdeki dengeyi işaret ettiği için bence günün sonunda hani nihai sonuca baktığımızda akşam saatlerinde çok iyi enerjiler var. Özellikle 18-24, 19-24 gayet başarılı. Hem duygusal anlamda, manevi anlamda, romantizm anlamında çok güzel bir saat dilimi değerlendirebilirsiniz. Genel olarak da tabii ki boğa, akrep aksı, tutulma aksları ayda boğada olduğuna göre tutulmaları çalıştıracak. Yer sarsıntıları, Mars Neptün karesi olduğu için kimyasallar, sıvılarla ilgili bazı olumsuz gelişmeler, sularla ilgili mesela olabilir arkadaşlar. İşte su ile ilgili gelebilecek zararları olarak da düşünebilirsiniz. Yeme içme kıvamında olan durumlar olabilir. Yani güzel yanı da çok dengelenmesi gereken bir gün aslına bakarsanız. Bugün bizim için daha olumlu sonuçlar getirebilecek saatleri söyleyeyim arkadaşlar. 12.43, 13.40 mesela. Bugünün bence en verimli saat dilimi. Daha rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle maddi konularla ilgili bir takım ve iş hayatında çalışma koşulları ile ilgili veya işte çalışanlar, işte patronları, amirleri veya yanınıza çalışanlarla ilgili önemli konuları bence bu saatte daha rahat çözebilirsiniz. 19.28, 20.31 ise akşam saatlerinde yine tam bu romantizm dediğim Ay Neptün üçgeninin olduğu saate denk geliyor. Özellikle dualar için, dilekleri için, merhamet göstermek için gayet güzel bir saat. İlişkilerde çok başarılı olabilir bu saati değerlendirirseniz sevgili dostlarım. Önemli sonuçlar alabilirsiniz. Ama parantez açarak tekrar şunu belirtmek istiyorum. Bugün Merkür ve Jüpiter'in bir karşıtlığı var. Tabii ki Mars Neptün karesi de olduğu için bence çok abartılı böyle vaatler, yerine getirilemeyecek sözler, ondan sonra maddi açıdan gereksiz harcamalar olabilir. Bunlar da bizi sonradan zor duruma düşürebilir. Bugün kontak içerisinde olduğunuz durumlar, kurumlar, toplumsal veya özel ilişkilerimizde bunlara dikkat edelim. Biz de böyle bir abartılı duruma girebiliriz açıkçası. Hani Merkür iletişimle ilgili, Jüpiter şu an Koç burcunda. Özellikle ilişkilerdeki denge adına ya da o dengeyi kurma adına bence yanlış yollara gidilebilir. Hani onu da biraz göz ardı etmemek gerekiyor gibi duruyor. Evet, ben geliyorum 3. saatime sevgili dostlar. 02.50-03.53 gece saatleri. Yine çok olumlu arkadaşlar. Bu saatlere önemli görüşmeler, konuşmalar, uyku saati ama tabii ki olabilir. Daha huzurlu, daha sakin geçirebiliriz. Özellikle akşam saatlerine mesela 23 sıralarında Ay Plüto ile olan o üçgeniyle birlikte gücü yanımıza almak, avantajı kendimize çevirmek, karşı tarafla ilgili sorunları daha kolay çözebilmek adına çok daha güçlü saatler. Bu geceyi de özellikle yani saat ayın 12'sinden 13'üne geçtiğimiz saatlerden bahsediyorum. Değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Altını çizmek istediğim şey bugün girişimlerimize, hareketlerimize, yapacağımız işleri bir daha düşünerek yaparsak daha iyi sonuçlar alabiliriz. Özellikle de bence eğer bilmiyorsak,
Eğer kafamız karışıksa mutlaka bir üçüncü gözden fikir almak, destek almak bence çok faydalı olabilir. Sevgili arkadaşlar, evet, mutlu bir gün diliyorum. Şu ana kadar izleyen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.